Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol bol yapıp konu komşuya dağıtabileceğiniz çok bereketli ve lezzetli bir aşure tarifi paylaşacağım. Sizi pişman etmeyecek tam ölçülü bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle bir gece suda bekletip suyunu süzdüğümüz 2 su bardağı buğdayı ve 2 litre sıcak suyu büyük bir tencereye alıp buğdayı bu şekilde pişmeye bırakalım. Ben buğdayları bir gece önceden yıkayıp 2 kez birer taşım olacak şekilde kaynatıp suyunu süzdüm. 3. seferde 10 dakika kaynatıp kapağını kapattım ve sabaha kadar bu şekilde beklettim. Nohut ve kuru fasulyeyi de aynı şekilde bir gece önceden ıslatıp kullanmadan önce hafif dişe gelecek şekilde haşladım. Kuru üzümü de 10 dakika sıcak suda bekleterek güzelce yıkadım. Kuru kayısı ve kuru incirleri de tek tek bol suda yıkayıp iyice kuruladıktan sonra şöyle minik küpler halinde doğradım. Kuş üzümünü de yine 10 dakika kadar sıcak suda bekleterek yıkadım. Pirinçleri ise bol suyla yıkayıp suyunu süzdürdüm. Kullanacağım tarçın çubuklarını da şöyle bir ipe bağladım ki içinden geri alırken kolaylık olsun. Aynı şekilde tek tek içinden seçmek zor olmasın diye benim yaptığım gibi karanfilleri elmaya batırarak kullanabilirsiniz. Yaklaşık 50 dakika pişen buğdaylara şimdi haşlanmış nohut ve kuru fasulyeyi, 2 yemek kaşığı pirinci ekleyelim ve karıştıralım. Ardından tencereye biraz daha sıcak su ekleyip karanfil batırdığımız elmayı ve tarçın çubuklarını ilave edip bu şekilde kaynamaya bırakalım. 15 dakikada böyle kaynadıktan sonra aşureye 150 gram kuru kayısı, 150 gram kuru üzüm, 150 gram kuru incir ve 2 yemek kaşığı kuş üzümünü ilave edelim. Bu arada aşure pişerken belki dibine yapışabilir, bu yüzden ara ara karıştırmanızda fayda var. Ayrıca aşure kaynarken suyu azalacaktır. Çok fazla sulu değil ama rahat karıştırılabilecek bir kıvamda olmalı. Bu yüzden ara ara sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Meyveler de 10 dakika pişince aşurenin içindeki çubuk tarçınları ve karanfilli elmayı çıkaralım. 3 su bardağı toz şeker, 2 portakal kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı çam fıstığı ve 1 su bardağı fındık ekleyip tüm malzemeyi karıştıralım. Ben bu tarifte toplamda 5 litre sıcak su kullandım. Su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 10 dakika daha kısık ateşte pişen aşuremiz hazır. Tam ölçülü ve kıvamı da tam yerinde oldu. Şimdi kaselere paylaştırabiliriz. Ben verdiğim ölçülerle bir büyük 15 tane de küçük olmak üzere toplamda 16 kase aşure elde ettim. Kullanacağınız kaselerin boyutuna göre bu miktar farklılık gösterebilir. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzerlerini benim yaptığım gibi fındık, fıstık, kuru kayısı ve hindistan cevizi gibi farklı malzemelerle süsleyerek servis edebilirsiniz. Aşure zamanı geçmeden tam ölçülü, bol bol yapıp komşulara dağıtmalık bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Malzemeleri ve miktarlarını tüm detaylarıyla her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum, ancak farklı soru ve önerileriniz olursa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.